Bir düşünün, üzerinden tam 4500 yıl geçmiş. İmparatorluklar kurulmuş, diller yok olmuş, bildiğimiz tüm dünyalar yıkılıp yeniden inşa edilmiş. Ama toprağın karanlığından çıkan bir nesne hala size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Modern dünyanın gürültüsü içinde biz ona bakıyoruz ve sadece ne zarif bir süs eşyası deyip geçiyoruz. Peki ya yanılıyorsak? Ya Alacahoyuk'un bu meşhur güneş kursları aslında göründüğü kadar masum değilse? Ya bunlar sadece birer sanat eseri değil de binlerce yıl öncesinden bize gönderilmiş kozmik birer veri depolama aygıtı ise? Bugün Ankara'daki müze vitrinlerinin sessizliğine gömülen o gizemi yerinden oynatacağız. Hattilerin neden bu kadar karmaşık sembollere ihtiyaç duyduğunu, bu kursların aslında birer yıldız haritası olup olmadığını ve hepsinden önemlisi, neden sadece en yüksek rütbeli kralların mezarlarına konulduklarını inceleyeceğiz. Bu videonun sonunda bu kurslara baktığınızda artık sadece bronz bir metal değil, evrenin çalışma prensibini göreceksiniz. Ama önce bu gizemin doğduğu o karanlık çağa, Anadolu'nun gerçek sahiplerine, Hititlerin bile saygı duyduğu o kayıp uygarlığa gitmemiz gerekiyor. Çoğumuz Anadolu tarihini Hititlerle başlatırız. Ama Hititler sahneye çıkmadan çok önce bu topraklarda Hattiler adında bir halk yaşıyordu. Hattiler doğayla ve gökyüzüyle kurdukları bağ sayesinde bugün bile bilim insanlarını hayrete düşüren bir derinliğe sahipti. Hititler bile Anadolu'ya geldiklerinde bu halkın kültürüne o kadar hayran kaldılar ki ülkelerine Hatti ülkesi demeye devam ettiler ve onların tanrılarını kendi tanrılarına kattılar. Milattan önce 2500'lü yıllar, yazı henüz Anadolu'ya tam anlamıyla uğramamış. İnsanlar hikayelerini kağıda değil, ateşte dövdükleri metale kazıyorlar. Hattiler için dünya bizim bugün gördüğümüz gibi tüketilecek bir kaynak değildi. Onlar için toprak bir ana, gökyüzü ise her hareketiyle mesaj veren devasa, canlı bir organizmaydı. İşte güneş kursları, bu canlı organizmanın tam kalbiydi. Peki neden güneş? Sadece ısınmak için mi? Hattiler için güneş zamanın gardiyanıydı. Ama bu kursların üzerinde sadece güneş yok. Hiç dikkat ettiniz mi? Neden her kursun etrafında tuhaf çıkıntılar, hayvanlar ve dairesel kafesler var? Neden bazıları sallandığında ses çıkarıyor? Bu detaylar birazdan göreceğimiz gibi insanlık tarihinin ilk büyük astronomik keşiflerinden birini gizliyor olabilir. Güneş kurslarının merkezinde her zaman bir daire bulunur. Ama bu daire asla boş değildir. İçinde bazen bir haç, bazen bir kafes, bazen de ışınsal çizgiler görürsünüz. Arkeologlar yıllarca buna basitçe güneş kursu dedi. Ancak bazı astronomlar ve sembol bilimciler çok daha farklı bir şey fark etti. Bu dairesel kafesler ekinoksları ve gün dönümlerini işaret eden birer gözlem aracı olabilir miydi? O dönemde yaşayan bir rahibin bu kursu gökyüzüne doğru tuttuğunu ve yıldızların konumunu bu kafesler arasından izlediğini hayal edin. Kursun çevresindeki her bir çıkıntı belki de belirli bir yıldızın veya gezegenin, Venüs ya da Jüpiter gibi ufuktaki doğuş pozisyonunu işaret ediyordu. Bu kurslar aslında taşınabilir birer rasathane miydi? Eğer öyleyse bu bilgiye sadece seçilmiş kişilerin sahip olması gerekiyordu. Bu da bizi bu nesnelerin neden pazar yerlerinde değil de sadece en gizli mezarlarda bulunduğuna götürüyor. Ama asıl bomba detay şu, bazı kursların içindeki ızgara sayısı bir yılın aylarını veya mevsimlerin döngüsünü tam olarak veriyor. Tesadüf mü? Yoksa matematiksel bir deha mı? Kursların altında yükselen o devasa kavisli boynuzlar, çoğu ders kitabında boğa gücü simgeler denir ve konu kapatılır. Ama mesele bu kadar sığ değil. Antik dünyada boğa, gökyüzündeki Taurus takım yıldızını temsil ediyordu. Güneşin ilkbahar ekinoksunda boğa burcuna girdiği o çağlarda bu sembol yeni yılın başlangıcı ve hayatın uyanışı demekti. Yani o boynuzlar üzerinde taşıdığı güneş diskini gökyüzünde bir noktadan diğerine taşıyan bir enerji taşıcısıydı. Hattiler yerdeki boğa ile gökteki takım yıldızını birleştirmişlerdi. Bu makrokozmos ile mikrokozmosun, yani devasa evren ile küçük insanın arasındaki o muazzam bağdı. Hattiler neden boğayı seçti? Çünkü boğa toprağı süren ve yaşamı başlatan hayvandı. Gökyüzündeki boğa ise zamanı sürüyordu. Kursun üzerindeki her bir geyik veya boğa figürü aslında evrensel bir saatin dişlileri gibiydi.
Ancak kuşların sırrı bizi yerin altına, kralların en karanlık korkularına götürecek. Şimdi videonun en can alıcı noktasına geliyoruz. Bu kurslar neden mezarlardan çıktı? Alacahöyük'ün, o gizemli kral rahiplerinin hemen başucuna neden bu metaller konuldu? Hatti kültüründe ölüm karanlık bir yok oluş değildi. Ölüm, güneşin her akşam batıp sabah yeniden doğması gibi bir döngünün parçasıydı. Mezarlara konulan bu güneş kursları, ölünün karanlık yeraltı diyarında yolunu bulmasını sağlayan birer ruhsal GPS görevi görüyordu. Kursun üzerindeki o küçük çıkıntılar ve kuşlar, ruhun bedenden ayrılıp göğe yükselmesini simgeleyen birer kozmik basamaktı. Kuş, her zaman iki dünya arasında gidip gelebilen tek varlıktır. Yani bu nesneler sadece yaşayanlar için bir takvim değil, ölüler için birer geçiş pasaportuydu. Krallar bu dünyadaki otoritelerini gökyüzü bilgisinden alıyorlardı. Öteki dünyadaki otoritelerini de bu kurslarla garantiliyorlardı. Bir saniye durun ve düşünün. Milattan önce 2500 yılında ortada ne bilgisayar var ne de hassas ölçüm cihazları, ama Alacahöyük'te bulunan onlarca güneş kursu inanılmaz bir simetriye ve metalürji teknolojisine sahip. Hattiler metali sadece eritmediler. Ona matematiksel bir ruh üflediler. Bu kursların yapımında kullanılan kayıp mum, cire perdü tekniği bugün bile kuyumculukta kullanılan en ileri yöntemlerden biridir. Önce bal mumundan bir model yapıyor, üzerini kille kaplıyor. Sonra ısıtıp mumu akıtıyor ve boşalan yere erimiş bronzu döküyorlardı. Bu hataya yer bırakmayan bir süreçtir. En ilginç olanı ise kursların alaşımıdır. Arsenikli bakır ve kalay dengesi o kadar hassastır ki bu kursların binlerce yıl korozyona uğramadan kalmasını sağlamıştır. Bu insanlar sadece astronom değil, aynı zamanda dahi kimyagerlerdi. Kursların içindeki küçük halkalar sallandığında çıkan o metalik çınlama evrenin müziğini temsil ediyordu. Ritüel sırasında o sesi duyan halk için tanrıların sesi duyulmuş oluyordu. Güneş kursundaki sembolizm gökten zembille inmedi. Eğer Göbekli Tepe'deki o meşhur T sütunlarına ve oradaki hayvan kabartmalarına bakarsanız Hattilerin bu mirası nereden devraldığını görebilirsiniz. Kuşlar, yılanlar, boğalar, Anadolu insanı 12.000 yıl boyunca aynı dili konuştu. Sadece kullandıkları malzeme taştan bronza dönüştü. Alacahöyük'teki bu kurslar aslında Göbekli Tepe'deki o devasa gözlem alanlarının ele sığacak kadar küçültülmüş birer versiyonudur. Bilgi artık devasa tapınaklara hapsolmamış, kralların ellerinde taşınabilir hale gelmiştir. Bu, bilginin demokratikleşmesi değil, bilginin güç haline gelmesidir. Kim gökyüzünü okuyabiliyorsa o yönetir. Bugün bizler zamanı telefonlarımızdaki dijital rakamlardan takip ediyoruz. Mevsimlerin değişimini klimalarımızla kontrol etmeye çalışıyoruz. Gökyüzüyle olan bağımız koptu. Artık yukarıya sadece uçak geçiyor mu diye bakıyoruz. Alacahöyük güneş kursları ise bize şunu fısıldıyor. Sen evrenden ayrı değilsin. Sen de o döngünün bir parçasısın. Doğarsın, yükselirsin, batarsın ve tıpkı o kursların merkezindeki devri daim gibi yeniden başlarsın. Hattiler bu kursları mezarlarına götürdüler çünkü onlar için yaşam toprak altında bile bitmiyordu. Biz ise bu nesneleri camların arkasına kilitledik. Belki de onların sadece basit birer sanat eseri olduğuna inanmak işimize geliyor. Çünkü aksini kabul etmek bizim modern bilgimizin aslında ne kadar yüzeysel olduğunu kabul etmek demek olurdu. 4500 yıl önce yaşamış bir Hatti asilzadesi belki de bugün bizden daha çok şey biliyordu yaşamın özü hakkında. Alacahöyük güneş kursları bir müze objesi olmanın çok ötesinde. İnsanlığın evreni anlama çabasının ilk ve en zarif anıtıdır. Onlar birer aynadır. Bakmasını bilen için zamanı, inanmasını bilen için ölümü, merak eden için ise sonsuzluğu gösteren birer ayna. Eğer bugün yolunuz Ankara'ya düşerse Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gidin. O bronz kursun karşısında durun ve sadece ona bakmayın, onu dinleyin. Belki o 4500 yıllık metalik fısıltı size de evrendeki yerinizi hatırlatır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadim semboller gerçekten birer astronomi haritası olabilir mi? Yoksa Hattiler sadece hayal güçlerini mi dökme bronza hapsetmişlerdi? Anadolu'nun bu derinlikli tarihinde daha keşfedilecek çok şey var.
Eğer bu gizemli yolculuk hoşunuza gittiyse bir sonraki bölümde Hititlerin o devasa kaya kabartmalarının arkasındaki gizli geçitleri ve kayıp şehir Hattuşa'yı inceleyeceğiz. O videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.